Selam. Bugün 3 Haziran 2017. Bu videoda ele almak istediğim konu sahabenin adalet konusu. Şimdi biliyorsunuz hakim gelenek dinde kaynak olarak Kur'an'ı yeterli görmüyor. Diyor ki Kur'an yetmez. Bunun yanında Allah Resulüne ait olduğu iddia edilen sözler de gereklidir. Bunlar da dinde kaynaktır. Kur'an gibi hüküm koyulmada kaynaktır diye iddia ediyorlar. Tabi mesela Kur'an olduğu zaman işimiz kolay. Şöyle ki 600 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Toplam 6346 ayet. Neyin Allah'ın hükmü olup neyin olmadığını bilmemiz kolay. Fakat Allah Resulüne ait olduğu iddia edilen sözlere geldiğimiz zaman elimizde bir sürü kaynak var. Bunların net sayısını bilen yok. Hangilerinden sorumlu olduğumuzu bilen yok. Bu ayrı bir konu. Ancak da bir hakim gelenek Allah Resulüne ait olduğu iddia edilen sözleri ciddi bir ilimle tespit ettiğini iddia ediyor. Ve bu ilimle de hadis usulü deniyor. Şimdi ben bu hadis usulü konusunun minik bir bölümünü ele almak istiyorum bu videoda. Şimdi ilk önce isnat diye tabir edilen bir kısım var. Ekrana İslam Ansiklopedisi'nin isnat bölümünü yansıtıyorum. Arzu edenler dondurup okuyabilir. Veya İslam Ansiklopedisi'ne internetten ulaşıp bu başlığı okuyabilirler. Bir hadisi veya bir sözü ilk söyleyene nispet etmek için senedinde yer alan ravilerin adlarını zikretme anlamında hadis terimi. Yani ne demek? Mesela Buhari veya Müslim veya Tirmizi bir hadis söylüyor. Allah Resulüne ait olduğu iddia edilen bir söz söylüyor. Diyor ki işte Allah Resulü şöyle dedi. Bunu demekte kalmıyor. Bir de ravi zincirini söylemesi gerekiyor. Yani nasıl? Mesela Buhari diyor ki ben bu hadisi şu kişiden duydum. Tamam. O da bu kişiden duydu. O falan kişiden, falan kişi şundan, o şundan. En sonunda da şu da Allah Resulü'nden duydu ki bu sözü Allah Resulü söyledi. İşte bu kısma hadisin senedi deniyor. Ve isnada önem verildiği iddia ediliyor. Tabi uygulamada bu pek böyle olmuyor. Mesela Buhari'nin sahihinde pek çok ravi zinciri eksik hadis olduğunu görüyoruz. Buna da şöyle açıklama getiriliyor. Buhari bu hadislere o kadar güveniyor ki ravi zincirini söyleme gereği hissetmemiş bile diyorlar. Fakat bu kısmı geçelim. Çok önemli değil. Yani bu videonun konusu için çok önemli değil. Diyelim ki her şey tarif ettikleri gibi gidiyor. Bu hadisi rivayet eden kişiler sağlam bir zincir, ravi zinciri veriyorlar. Yani hadisi en son söyleyen kişi ile Allah Resulü arasında tek tek işte Resul'den şu sahabe duydu, o sahabeden şu kişi duydu, ondan şu kişi, ondan şu kişi. En sonunda da hadisi rivayet eden hadis alimi duydu ve hadisi rivayet ettiğini varsayalım. Hadis alimleri bunu yapmakla yetinmiyorlar. Bir de hadisleri rivayet eden bütün kişileri tek tek inceliyorlar. Bu inceledikleri ilime de cerh ve tadil ismini vermişler ki yine ekrana yansıtıyorum. İslam Ansiklopedisi'nden cerh ve tadil bölümünü. Hadis ravilerinin yani hadis rivayet eden kişilerin dini ve ilmi yönden tenkidini konu edinen ilme de cerh ve tadil deniyor. Yani şöyle diyelim Buhari hadisi şu kişiden duydu, o da o kişiden duydu. İşte bütün hadisi rivayet eden kişileri tek tek inceliyorlar. Diyorlar ki bu adamdan hadis alınır, şu adamdan hadis alınmaz. Güvenilir kişi ise o kişiden hadisi alıyorlar. Şayet bu zincir içinde güvenilmez kişiler varsa o hadise zayıf hadis diyorlar ve o kişinin durumuna göre hadisi ya toptan reddediyorlar ya da zayıf hadis diyorlar. Ve bu kişileri değerlendirirken de temel olarak iki şeye bakıyorlar. Bir, bu adam güvenilir mi? Yani yalancı mıdır, bidatçı mıdır yoksa doğru sözlü müdür? Yalancıysa bu kişiden hadis almıyorlar. Yalancı değilse de hadis alıyorlar. İki, bu adamın ilmi durumu nedir? Yani bir adam yalancı olmayabilir ama mesela hafızası kuvvetli değildir. Mesela hadisleri karıştırıyordur. İlla yalancı olacak diye durum yok. Bu anlamda da bu açıdan da kişileri inceliyorlar. Ve bu kişiler hakkında bu kişiden hadis alınır veya alınmaz diyorlar. Buraya kadar son derece güzel bir usul gibi gözüküyor. Fakat işin can sıkıcı kısmı şu. Bu hadis usulünde ehl-i sünnetin yaptığı ciddi bir hata olduğunu düşünüyorum. O da şu, sahabeyi bu araştırmadan muaf tutuyorlar. Yani diyorlar ki ben bu hadisi şu kişiden duydum. O da bu kişiden, o da bu kişiden, o da sahabeden, herhangi bir sahabeden duyduğu anda evet ben sahabeyi araştırmam, sahabe diyorsa doğrudur
ve bunu otomatik olarak kabul ederim diyorlar. Yani sahabeden kastettikleri de Allah Resulü'nün arkadaşı, onunla beraber olan kişiler olmuyor çoğu zaman. Allah Resulü'nü gören herkes pratikte, uygulamada sahabe olarak kabul ediliyor. Yani bir kişi Allah Resulü'nden direkt bir şey duyduysa, gördüyse tamam, o kişi otomatik olarak inceleme dışı bırakılıyor. Bunun böyle olduğunu mesela kimden dinleyebiliriz? Ebu Bekir Sifil'den dinleyelim. O zaman sahabenin adil olması ne demek? Sahabe Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yalan isnat etmez. Ondan bize bir şey naklettiğinde güvenilirdir. Bize Kur'an ve sünnet naklettiğinde güvenilirdir. Yalan söylemez demek. Evet. Ehl-i sünnet hadis alimleri, Şiiler bu konuda birazcık daha değişik ama ehl-i sünnet böyle davranıyor. Ehl-i sünnet hadis alimleri diyor ki bir sözü sahabe ben bu sözü Allah Resulü'nden duydum diyorsa bitmiştir. O kesinlikle doğrudur. Allah Resulü'nden duyduğunu veya gördüğünü söylüyorsa bu araştırılmaz, olduğu gibi kabul edilir diyorlar. Yani bu cerh ve talil dediğimiz işi sahabede uygulamıyorlar. Peki bunu neye binaen yapıyorlar? Yaptıkları şey basit. Çeşitli ayetler ve çeşitli hadisler var, rivayetler var. Sahabeyi öven ayet veya hadisleri mutlaklaştırıyorlar, genelleştiriyorlar ve sahabenin tamamının güvenilir olduğunu iddia ediyorlar. Bir örnekle yetineceğim sadece. 9. sure, Tevbe suresinin 100. ayeti. Hicret edenlerden, muhacirden ve ensardan, yardımcılardan, öncülerinden ve onları güzelce izleyenlerden Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Onlara içlerinde ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük zafer budur. 9. sure 100. ayet. Bu ayette de gördüğünüz gibi biliyorsunuz Müslümanlar gördükleri çeşitli baskılardan dolayı hicret ediyorlar. Ve hicret ettikten sonra da Medine'de insanlar bu kişilere yardım ediyorlar. Muhacir ve ensar deniyor bu kişilere. Hicret edenler ve yardımcılar. Allah Teala bu kişilerin öncülerinden razı olduğunu, onların da Allah'tan razı olduğunu ifade ediyor ve onları cennette müjdeliyor. Bu ayeti genelleştirerek diyorlar ki evet bütün sahabe adildir. Halbuki bu ayetin bir sonraki ayetini okusalar şunu görecekler. Gerek çevrenizden ve gerekse Medine halkından olan Araplardan bir kısmı münafıktır. Münafıklıkta küstahlaşmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliyoruz. Onları 2 kat azapla cezalandıracağız ve sonra da büyük bir azaba uğratılacaklardır. Tevbe suresi 9. sure 101. ayet. Bu ayette de görüyoruz ki Allah Teala Allah Resulü zamanında yaşayan herkesi, istisnasız herkesi adil olduğunu söylemiyor. Bunların içinde bir kısmının münafık olduğunu belirtiyor. Şimdi münafık nedir? Kısaca hatırlayalım. Bakara suresi 2. surenin 8. ve 20. ayetler arasında okuyabilirsiniz. Esasen mümin olmadığı halde, Müslüman olmadığı halde yalan söyleyerek kendini mümin ve Müslüman gibi gösteren kişi. Yani müşrikten, kafirden çok daha tehlikeli bir karakter. Çünkü aslında iman etmiyor. Ancak insanları kandırmak için iman ettiğini söylüyor. Kendini olduğundan farklı gösteriyor. İkiyüzlü diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Fakat ben münafık kavramını kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi tabi bu ayete itiraz eden bazı kişiler olacaktır. Ya işte orada geçen kelime aslında Arap değil, Bedevi filan gibi bir takım itirazlarda bulunacaklardır. Buna binaen ben bu hadis usulünü kullanan kişilerin reddedemeyeceği bir delil getirmek istiyorum. Hadislerden bir delil getirmek istiyorum. Yalnız minik bir hatırlatma. Karşı tarafla konuştuğumuz zaman hadislerden delil getirince insanlar şu eleştiriyi yapıyor. İlginç bir eleştiri. Diyorlar ki Gürkan siz hadisleri hem kabul etmiyorsunuz hem de hadislerden delil getiriyorsunuz. Bu nasıl olur? Şöyle, biz hadislerin dinde kaynak olmayacağını söylüyoruz ve bu hadislere inandığımız için bunları delil getirmiyoruz. Ancak karşıdaki muhatabımız bu hadislere inanıyor. Buna binaen biz diyoruz ki bakın siz madem bu hadislerin doğru olduğuna inanıyorsunuz, sizin doğru olduğuna inandığınız hadislerde şöyle bir husus var. Bu hususa ne diyorsunuz anlamında getiriyoruz. Yoksa bu hadise inandığımız, bunun doğru olduğunu düşündüğümüz için getirmiyoruz hadisi. Karşı tarafa kendi çelişkisini göstermek için getiriyoruz. Bunu özellikle hatırlatıyorum. Çünkü ne zaman karşı tarafa kendi çelişkisini göstermek için
bir hadis sunsak ve bakın sizin hadisinize göre böyle desek, bazı insanlar neden inanmadığın şeyden delil getiriyorsun diyorlar. Bu nüansı kaçırdıkları için bir hatırlatmak istedim. Şimdi getirmek istediğim hadis ne? Allah Resulü'nün ashabı, arkadaşları, sahabesi içinde bir kısım insanların münafık olduğuna dair kuvvetli bir hadis var. Huzeyfe hadisi. Bunu masalcı amca, Nihat Hatipoğlu'ndan dinleyelim. Huzeyfe bin el-Yaman. Nebi bir gün çağırır Huzeyfe'yi. Medine'deki bütün münafıkların adını fısıldıyor. Resulullah'la beraber namaz kılmasına rağmen, Resulullah'la beraber savaşa gitmesine rağmen yüreğinde başka bir put taşıyan bütün ikiyüzlülerin adını, listesini Resulullah Huzeyfe'ye bildiriyor. Huzeyfe. O sır mezara gitti onunla, biliyor musunuz? Allah Nebisi vefat etmiştir. Bir gün Hazreti Ömer Huzeyfe'nin yanına sokulur. Bana söyler misin kim var içinde? Hayır. Sana söyleyemem. Nebi bana söyledi. Benimle mezara girecek. Şu Medine'de gezen münafıkları tanıyor ama kimseye söylemiyor. O zaman Hazreti Ömer şunu diyecek. O listede ben var mıyım yok muyum? Evet. Nihat Hatipoğlu anlattı bu olayı. Bu tabii çok bilinen, çok meşhur bir hadistir. Allah Resulü'nün münafıkların listesini ölmeden önce Huzeyfe'ye verdiği rivayet edilir. Bu hadisin doğru olduğunu varsayalım ki şöyle bir şey var. Mesela 9. surenin 101. ayetinde ne görmüştük? Sen onları bilmezsin, biz biliriz mealinde bir cümle kullanmıştı Allah Teala. Fakat hadise göre bakıyoruz ki Allah Resulü biliyor. Tamam, bunu bir an için dediğim gibi doğru olduğunu varsayalım. Çünkü niyetimiz karşı tarafın çelişkisini göstermek. Bu hadisin doğru olduğunu iddia etmek değil. Şimdi sahabenin tamamını adil kabul eden kişilere göre ve sahabeden gelen bütün bilgilerin doğru olduğunu kabul eden kişilere göre elimizde gene sahabeden gelen bir bilgi var. Ve bu bilgi diyor ki sahabenin içinde bir kısmı münafık ve Allah Resulü ölümünden önce bu münafıkların listesini Huzeyfe'ye veriyor. Tamam. Ve daha sonra ölüyor. Huzeyfe de bu münafıkların kim olduğunu kimseye açıklamıyor. Yani bu sır onunla beraber mezara gidiyor. Hiç kimse kimin münafık olup olmadığını bilmiyor. Aha, işte burada ciddi bir sıkıntı var. Çünkü hadis alimleri herhangi bir sahabeden bir söz duydukları anda diyorlar ki bu söz kesinlikle doğrudur. Neden? Çünkü sahabenin tamamı adil. Ama değil. Görüyoruz ki sahabenin bir kısmı münafık. O halde hadis rivayet eden sahabelerin bir kısmının münafık olduğunu bildiğimize göre bu gelen hadislerin sağlığına nasıl güvenebiliriz? Ya hadislerin bir kısmını rivayet eden insanlar o münafıklardan ise, yani bu durumda biz nasıl güvenebiliriz? Şayet ehli sünnet uleması sahabeyi de incelemiş olsaydı, sahabeyi de cerh ve tadil dedikleri ilme tabi tutmuş olsaydı, o zaman derdik ki ha evet bu adamlar rastgele hadis almıyorlar, bu kişileri araştırdılar, sağlam, güvenilir insanlardan hadis aldılar diyebilirdik. Ancak şu an görüyoruz ki sahabe etiketini duydukları herkesi istisnasız adil kabul edip onların tamamından hadis aldıklarına göre muhakkak münafıklardan da hadis aldılar. Akıl şunu da söylüyor. Bir insan kendini Müslüman olmadığı halde Müslüman gibi gösteriyorsa bu kişi dine zarar vermek istiyordur. Ve en fazla bu kişilerin de Allah Resulü adına söz uydurduğunu beklememiz gerekir. Şimdi tabii şunu söyleyebilirsiniz. Ya Gürkan bu çok bariz bir çelişki. Şimdiye kadar bunu kimse fark etmedi mi? Hiç bunu soran olmadı mı? Elbette bu sorular soruluyor. Ancak bu sorulara adam gibi cevap verilmiyor. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Gene Ebu Bekir Sifil'den. Ebu Bekir Sifil'e bu soru soruluyor ve onun verdiği bir cevap var. Gerçekten çok ilginç bir cevap. Dinleyelim. Sahabelerle birlikte yaşayan münafıkların varlığı malum iken ehl-i sünnetin sahabenin tamamını adil kabul etmesini nasıl anlamalıyız? Evet, son derece güzel bir soru. Benim uzun bir şekilde anlattığım soruyu kısa bir şekilde özetlemiş. Sahabenin tamamı adildir derken biz ne kastediyoruz? Günahsız mı diyoruz? Hatasız mı diyoruz? Hayır. Sahabenin adaleti bahusus bize hadis naklinde ortaya çıkıyor.
bize hadis naklederken, din naklederken sahabe adildir diyoruz. Şimdi bir kere bu cevabın konuyla hiçbir ilgisi yok. Çünkü soru şu değil. Sahabenin bir kısmı günah işledi, bir kısmı hata yaptı değil. Biliyoruz ki bütün insanlar günah işleyebilir, hata yapabilir. Bu ayrı bir konudur. Burada günahtan bahsedilmiyor. Burada direkt sahabenin bir kısmının münafık olmasından bahsediliyor. Yani Huzeyfe bin Yaman'ın elinde bir liste var. Listenin içinde kimlerin olduğu bilinmiyor. Ama biliniyor ki bir takım sahabe münafık. Yani Müslüman olmadığı halde kendini Müslüman gibi gösteriyor. Bir kısım sahabe. Kaç kişi olduğu bilinmiyor dediğim gibi. Ve bunlardan bir takım sözler alınıyor. Soru bu. Madem ki bir kısım sahabe münafık, bu biliniyor. Neden tamamını adil kabul ediyoruz sorusuna böyle bir cevap verilmez. Yani hatasızlığı, günahsızlığı, biz hata veya günahtan bahsetmiyoruz. Yani cevabın bu kısmı gerçekten konuyla ilgisiz. Ama biz devam edelim. Münafıklar bize din nakletmemiştir. Münafıklar bize hadis nakletmemiştir. Münafıkların kim olduğunu da Efendimiz bilir zaten aleyhissalatü vesselam. Şimdi münafıklar bize din nakletmemiştir. Münafıklar bize hadis nakletmemiştir diyor. Hemen soruyorum. Nereden biliyorsunuz? Siz kimlerin münafık olup olmadığını bilmiyorsunuz. Şayet Huzeyfe bin Yaman hadisi doğru ise zaten Huzeyfe bu münafık listesini kimseye açıklamamış ve sır olarak yanında saklamış. Yani münafıkların kim olduğunu bildirmeden ölmüş. O halde siz münafıklar bize hadis nakletmedi derken nereden biliyorsunuz? Münafıklar niye hadis nakletmesin? Yani münafıklar dürüst münafıklar mıydı? Ya ben münafığım ama İslam dinine zarar vermeyeyim, bozmayayım. En iyisi hiç hadis nakletmeyeyim mi dedi. Yani buna mı inanıyorsunuz? Bilmiyorum. Zaten ondan sonra vahiy kapısı kapandığı için kim mümindir, kim münafıktır bunu bilmek mümkün değil. Münafıkların bize din naklinde sahabe arasına sızdığı ve bir takım şeyleri bize din diye naklettiği söylenecek olursa bunun da delilini isteriz. Kimler münafıktı ve kimler bize din nakletti, Kur'an nakletti, hadis nakletti bunun delilini isteriz. Evet, bizden delil istiyor. Bilmiyoruz ki. Çünkü 9. surenin 101. ayetine göre Allahu Teala diyor ki onları sen bilmezsin, biz biliriz. Allah Resulü bile bilmez. Ben diyorum ki Allah Resulü kimlerin münafık olduğunu bilmiyordu. Bunu neye binaen söylüyorum? Ayete göre. Ama tabii ayeti kabul etmeyecektir bu arkadaşlar. Çünkü hadisle ayet çeliştiği zaman hadisi kabul etmeyi tercih edeceklerdir. Yani bu konu bağlamında itiraz etmiyorum. Diyorum ki tamam, diyelim ki bunları Allah Resulü biliyordu. Ve bilmekle yetinmedi, bunları Huzeyfe'ye de söyledi. Tamam ama Huzeyfe bunu bize açıklamadı. O halde madem ki Allah Resulü'nün sahabesinin bir kısmı münafık, bu münafıklardan bize hadis gelmediği ne malum? Münafık zaten kendisini gizleyen kişi demek ve dine zarar vermek için bunu yapıyor. Dine zarar vermek için kendini gizleyen insanın daha çok hadis uyduracağını tahmin edemiyor muyuz? Yani burada bizim delil getirmemiz gerekmiyor. Biz şu kişi münafık, şu kişi münafık değil diyemeyiz. Fakat o kişilerin Huzeyfe bin Yaman hadisini açıklamaları gerekiyor. Burada farkındaysanız Ebu Bekir Sefil bir cevap vermeye çalışmış ama verdiği cevap kesinlikle tatmin edici değil. Bunu görebiliyor olmamız lazım. Artı bir noktaya daha değinmek istiyorum. Buhari'de geçen bir hadise değinmek istiyorum. Maide suresi 5. sure 117. ayet. İsa peygamberin kıyamet gününde söyleyeceği bir olaydan bahsediyor. Maide suresi 117. ayet. Ayete okuyorum. Ayetin bir kısmını okuyorum. Ben içlerinde bulunduğu müddetçe üzerlerinde bir kontrolcüydüm. Fakat sen beni vefat ettirip içlerinden alınca üstlerinde görüp gözetici yalnız sen oldun. Zaten sen hakkıyla her şeye şahitsin. Bu İsa peygamberin sözü. İşte Buhari'de bu hadisle ilgili bir açıklama var. Buhari'de bu ayetle ilgili bir açıklama var, bir hadis var. Allah Resulü bu ayetle ilgili şöyle bir açıklama yapmış. Ben ilgili kısmı okuyorum. Şu muhakkak ki o gün ümmetimden bir takım adamlar getirilir de onlar tutulup sol tarafa götürülürler. Yani cehenneme götürülürler. Bunu biliyorsunuz. Ben hemen ya Rab onlar benim sahabelerimdir derim. Bana şüphesiz sen
onların senin ardından dinde ne bidatlar çıkardığını bilmiyorsun denilir. Buna cevaben ben de Allah'ın salih kulunun, yani Meryem oğlu İsa'nın dediği gibi söylerim. Ben içlerinde bulunduğum müddetçe üzerlerinde bir kontrolcüydüm. Fakat sen beni vefat ettirip içlerinden alınca üstlerini görüp gözetici yalnız sen oldun derim. Yine bana şüphesiz bunlar, yani sahabenin bir kısmı, sen kendilerinden ayrıldığından beri ökçeleri üzerine basarak geri dönmüş mürtetlerdir denilir. Yani buradaki Buhari hadisi şayet doğruysa, doğru olması gerekiyor size göre, Allah Resulü'nün ashabının bir kısmı onun ölümünden sonra dinden de çıkmış ve Allah Resulü bu kişileri bilmiyordu. Hadi münafıkları tanıyordu. Münafıkların listesini verdi. Fakat mürtetler hakkında Allah Resulü'nün de bilgisi yok. O da şaşırıyor, şok oluyor. Şimdi diyoruz ki madem sahabe tamamının güvenilir olmadığına dair böyle kuvvetli hadisler var, nasıl olur da siz hadis usulünüzde sahabenin tamamı güvenilir dersiniz? Bu sizin çok sağlam olduğunu iddia ettiğiniz hadis usulünü çökerten bir husus değil midir? Ve ikinci noktaya da gelmek istiyorum. Bakın burada sadece sahabenin güvenilir olup olmaması, yani Müslüman veya münafık veya müşrik olup olmaması konusu da değil. İkinci bir konu daha var. Normal şartlarda raviler sadece imanları açısından, güvenilirlikleri açısından, dindarlıkları açısından ele alınmıyorlar. Bir de ilim açısından da ele alınıyorlar. Yani bu adam hafızası kuvvetli mi? Hadisleri karıştırıyor mu? Gördüğümüz kadarıyla sahabe hakkında böyle bir araştırma da yapılmamış. Yani bu ne demek? Tamam, diyelim ki bir insan sırf Allah Resulü'nü gördü diye bir korumaya sahip oluyor. Ve asla ama asla Resul adına yalan söylemiyor diyelim. Hiç mi hafızası zayıf sahabe yok? Hiç mi konuları karıştıran sahabe yok? Bu konuda da insanlar cerh ve tadile tabi tutulmamışlar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Resulü'ne ait olduğu iddia edilen sözlerin ciddi bir ilimle bize kadar geldiği iddia ediliyor. Ancak basit bir incelemeyle görüyoruz ki adamların ortaya koyduğu her şey kelimenin tam anlamıyla dökülüyor. Bu videoda elimden geldiğince bu konuyu anlatmaya çalıştım. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere.